baktığımız zaman aslında Türkiye'nin en çok göç verdiği zamanlar işte 70'ler ve 80'lerin ortasından başlayan işçi göçleri. Ve bu göçler her açıdan yani Almanya'ya da Hollanda'ya da İspanya'ya da ya da işte Yunanistan'da yapılan bu işçi göçlerinin temel altyapısı aslında çok çok düzensiz ve yani genel bir politik karara bağlı olarak yapıldı. Dolayısıyla bürokratik işlemlerin şu an günümüzde yani 2022'de olduğu kadar işte sınır güvenliği olsun ya da işte vize politikası olsun ya da diğer bürokratik kayıt altına alma sistemleri o zaman tabii ki de bu kadar gelişmiş değildi. Ve dolayısıyla bu göç işlemi ve çoğu zaman aslında hani belgeli giden insanlar var. Bir de belgeli olmadan hakikaten gerek iltica ya da gerek başka yöntemlerle bu ülkelere giriş sağlayıp daha sonra oturma izni alıp, çalışma izni alıp ve oraya yerleşip hani 30-40 sene yaşayan pek çok aslında Türk vatandaşı var o dönemden. Dolayısıyla şimdi geri dönüş sağlanmak istediğinde ilk süreç çok düzenli ve kayıt altında başlamadığı için aynı problemlerin yansımasını şu anki geri dönüşte görüyoruz. Yani mesela Türk vatandaşlığıyla ilgili kayıtları yapılmamış, kimliği bile çoktan geçersiz olan, zaman içerisinde vergi ödeme kısmının takip edilmediği, hatta askerlik gibi hani genel vatani görevlerin ya da vatani zorunlulukların da yerine getirilmediği vakalarda tabii ki de geri dönüşte pek çok bürokratik problem çıkıyor. Buna dair işte kanıtlanması gereken bürokratik açıdan belgelerle pek çok mesela adım çıkıyor ve sonuçta kişi çok uzun zamandır Türkiye'de yaşamadığı ve yeni uygulamalardan haberdar da olmadığı için buna alışması, burada hani nasıl bir yol izlemesi gerektiğini çoğu zaman bilmiyor. Bu yüzden de genellikle işte aracı firmalar, buna dair işte ajanslar, işte vize başvuru merkezlerine aslında direkt olarak yönlendirilmiş oluyor. Ama bu merkezler de çoğu zaman kontrol edilmedi ya da ekonomik olarak çıkar üzerinden bu işlemleri genellikle sürdürdükleri için bazen doğru bilgilendirilmeme ya da işte dolandırıcılıkla karşılaşma gibi yeni problemler de geliyor. Dolayısıyla bürokratik olarak ciddi bir karmaşa hakim ve buna dair devletin sağladığı bilgi sağlama ya da işte yöntemle alakalı detay içeren belgeler ya da kaynakların da çok kısıtlı olması sebebiyle ya da bulunsa dahi genellikle belirli dillerde sağlanması ve özellikle eğer kişi yani çok fazla Türk nüfusunun bulunmadığı, Türk vatandaşı ya da göçmen nüfusunun bulunmadığı bir ülkede yaşıyorsa aynı dilde yani kendi ana dilinde o sırada yaşarken edindiği kaynak bulabilmesi de oldukça zorlaşıyor. Dolayısıyla bu noktada birazcık handikapta kalınıyor. Diğer bir kısmı da yani oradaki yaşamın standartlarını buraya geri taşımak. İşte bununla ilgili en çok gördüğümüz kısım da iş hayatı ve eğitimle alakalı kısım. Özellikle 18 yaş altı hani bir öğrenci olarak tekrar geri dönülmesi söz konusuysa denklik mesela en büyük problem. Çünkü orada edinilen eğitimin standartları ve işte oraya dair öğretilen müfredat bazen Türkiye'de çok farklı olabiliyor. Ve hani bunun bir orta yolunun bulunması genellikle çok söz konusu değil. Tekrar eğitime buradan sıfırdan başlaması ve buradan devam etmesi söz konusu. Üniversiteler için de keza zaman zaman aynı durum geçerli. Özellikle sadece Türkiye'ye uygun bir müfredatı ya da işte kredi sistemini, ders sistemini benimseyen üniversitelerde aynı problem söz konusu. Ya da üniversite bitmiş ve artık hani iş hayatına başlamış bir meslek edinmiş bir kişinin tekrar Türkiye'ye gelişinde bu sefer de o mesleğin kriterleri, o meslek için istenen şartları bazen dolduramama durumu oluyor. Ya çünkü her ülkede olduğu gibi belli meslekler için aranan şartlar, akreditasyon sistemi farklı ve o yüzden hani pek çok kişi mesela orada doktor, avukat olabilmiş yani bu kadar yüksek bir mesleki ünvana sahip insanlarda bile Türkiye'ye geri geldiğinde iş bulabilme, işte buradaki denkliğini, akreditasyonunu sağlayabilme ile ilgili ciddi problemler görüyoruz. O yüzden aslında hani en fazla Türk göçmen nüfusunu barındıran ülkelerle Türkiye'nin arasındaki bu mesleki akreditasyonun kesinlikle sağlanması gerekiyor.